İnsanın ahlak dediği o ince çizgi, konforlu evlerimizde çizilir. Karnımız tokken, sırtımız pekken iyi insan olmak kolaydır. Ama şimdi sizi iki farklı cehenneme götüreceğim. Biri, Tanrı'nın bile unuttuğu bembeyaz, dondurucu bir dağ zirvesi. Diğeri, insanın kendi elleriyle yarattığı kapkara, yağmurlu bir bodrum katı. İkisinde de tek bir amaç var, hayatta kalmak. Ama yöntemler birbirinden çok farklı. Birinde insanlar hayatta kalmak için ölü arkadaşlarının bedenini yemek zorunda. Diğerinde bir baba çocuğunu yaşatmak için canlı bir insanın bedenini parçalamak zorunda. Soru şu, hangisi daha vahşi? Doğanın zorladığı mı yoksa insanın seçtiği mi? 1972'de Ant Dağları'na düşen o uçakta çocuklar bir karar vermek zorundaydı. Açlıktan ölmek üzerelerdi. Önlerinde donmuş cesetler duruyordu. Onları yediler. İğrenç mi? Belki. Ama birini öldürmediler. Kimseye zarar vermediler. Sadece ruhları parçalanarak da olsa yaşama tutundular. Bu bir pasif eylemdi. Başka çareleri yoktu. Şimdi buraya bakın. Keller Dover. Onun da mazereti aynı. Kızımı yaşatmak istiyorum. Ama o, dağdaki çocuklar gibi beklemiyor. O saldırıyor. Karşısında bağlı duran, nefes alan, titreyen bir insan var. Ve Dover her gün o bodruma inip o insanı dövüyor. Dağdakiler ölü bir bedene saygısızlık ederken ağlıyordu. Dover ise canlı bir bedene işkence ederken öfkeli. Biri doğa kanunu, diğeri ne? Adalet mi? Yoksa saf vahşet mi? İnsan beyni yaptığı korkunç şeylere kılıf uydurmakta ustadır. Dağdakiler ne dedi biliyor musunuz? Bu bir komünyon. Bu arkadaşımızın bize hediyesi. Onun bedeniyle yaşıyoruz. Bunu kutsallaştırdılar. Yoksa çıldırırlardı. Dover ne dedi? O suçlu, o bir şeytan. Konuşmuyor çünkü bizimle oyun oynuyor. Dover karşısındakinin insan olduğuna inanmayı reddetti. Eğer onun bir insan olduğunu kabul etseydi, o çekici indiremezdi. İkisi de yalan söyledi. Biri hayatta kalmak için, diğeri vicdanını susturmak için. Hikayelerin sonu ahlakın terazisidir. Ant dağlarından inen o çocuklar toplumun içine karıştıklarında başları öne eğik değildi. Evet, bir tabuyu yıkmışlardı ama kimsenin hakkına girmemişlerdi. Masumdular ama Dover... O bodrumdan çıktığında gerçeği öğrendi. Günlerce işkence ettiği, yüzünü tanınmaz hale getirdiği o adam, Alex. O bir çocuk kaçıran değildi. O da zihinsel engelli bir kurbandı. Asıl suçlu başkasıydı. Dover kızını kurtarmak için çıktığı yolda en az kızı kadar masum birini parçalamıştı. Dağdaki çocuklar mecburiyetten yemişti. Dover ise emin olduğu için dövmüştü. Ve en büyük günah yanılma payın varken tanrıcılık oynamaktır. Psikolojide bir kavram vardır. Ahlaki yaralanma. Bu bir insanın kendi etik değerlerine tamamen zıt bir eylemde bulunmasıyla ruhunda açılan kalıcı bir hasardır. Ant Dağları'ndaki o gençler, aylar sonra o karlardan indiklerinde yaşadıkları travmaya rağmen birbirlerine sarılabiliyorlardı. Evet, bir tabuyu yıkmışlardı ama bunu hayat için yapmışlardı. Birbirlerine baktıklarında gördükleri şey vahşet değil, birlikte verilen onurlu bir hayatta kalma mücadelesiydi. Toplum onları kucakladı. Çünkü kalplerindeki masumiyet hala oradaydı. Ama Dover için kucaklaşma yoktu. Dover kızını kurtardı ama bedel olarak ruhunu o bodrumda bıraktı. Am dağlarındaki gençler yaşamak için yemişti. Dover ise öldürmek için parçaladı. Ant dağlarında bir kutsallık vardı. Oysa Dover'ın bodrumunda sadece kirli bir kibir vardı. Karakterimiz artık kızına sarılırken bile ellerinde o masum engellinin, Alex'in kanını hissedecek. İşte gerçek cehennem budur. Kızına her baktığında ona kavuşmak için bir başkasının hayatını nasıl hiçe saydığını hatırlamak. Ant dağlarındaki beyazlık yerini huzura bırakırken Dover'ın üzerindeki o gri yağmur asla dinmeyecek. İyi insan olduğumuza dair taşıdığımız o sarsılmaz inanç aslında büyük bir lükstür.
Çünkü henüz hiçbirimiz birinin hayatıyla kendi ahlakımız arasında o keskin seçimi yapmaya zorlanmadık. Asla yapmam dediğin her vahşet aslında sadece doğru şartlar altında uyanmayı bekleyen birer potansiyeldir. Ant Dağları'ndaki o gençler aylar sonra o karlardan indiklerinde ruhlarındaki masumiyeti korumayı başardılar. Çünkü onların eylemi doğanın dayattığı pasif bir zorunluluktu. Kimsenin hakkına girmediler. Sadece yaşama tutundular. Ama Keller Dover o aktif bir saldırıyı seçti. Elindeki gücü kendini savunamayan masum bir kurbanı parçalamak için kullandı. Dağdaki gençler mecburiyetten yemişti. Dover ise kendi kibri ve mutlak eminliği yüzünden vurdu. Dürüst olalım. O ilk kemik sesini duyduğunda, o ses sadece bodrumun duvarlarında değil, senin ruhunda da çınladığında, hala vurmaya devam edebilir miydin? Dover kızına kavuştu, evet. Ama o çocuk artık kahraman babasına değil, masumiyetini bir bodrumda çekiç darbeleriyle gömmüş bir canavara sarılıyor. Şimdi kararını ver. Evladını kurtarırken insan kalmayı da başarabilir miydin? Yoksa sen de o kapıyı arkandan kilitleyenlerden mi olurdun? Emin misin? Çünkü Dover da emindi ve o cehennemini kendi elleriyle inşa etti. Aslında hepimiz o bodrumun kapısını her kilitlediğimizde kendi içimizdeki o keşfedilmemiş odaya giriyoruz. Peki ya sen? Senin anomalin nerede başlıyor?